Sabahattin Ali. Pazarcı. Tekahüt olduktan sonra karısının memleketi olan Ege Denizi kıyılarındaki bu kasabada ufak bir dükkan açıp tuhafiyecilik yapmak istedi. Pek becerikliydi. Balkan Harbi'nde yaralandıktan sonra da bir kere istifa ederek askerlikten ayrılmış, Üsküdar'da Uncular Sokağı'nda ufak bir yağ ve sabun dükkanı açmıştı. O zaman 3 ayda işini o kadar ilerletti ki karşı sırada daha büyük bir mağaza tutarak oraya taşındı. Fakat seferberlik çıkınca işler karıştı. Tekrar askere istediler. Bir hastalık bahane ederek gitmemenin imkanını bulmak üzereydi, karısı tutturdu. İlle beli kılıçlı zabit isterim. Ben yağcı karısı olayım diye sana varmadım dedi. O da sesini çıkarmadı. 10 sene Çanakkale'den Afyonkarahisar'a kadar birçok yerlerde cephe gerisi hizmetinde olsa bile epeyce yıprandı. Bu sefer tekahüt olduğu zaman saçları adamakıllı beyazlanmıştı. Elinde birkaç yüz lirayla açtığı tuhafiyeci dükkanı ilk zamanlar oldukça iyi işliyor, yani kendisini, karısını ve 2 çocuğunu geçindiriyordu. Mahalle arasında ufak bir meydana bakan ve adı tuhafiyeci dükkanı olmasına rağmen içinde kınadan gaz yağına, çorap ipliğinden defter ve kaleme kadar her şey bulunan bu basık yerin önü, akşamları topukları aşınmış takunyalı ve saçları 30 örgülü kızlarla, elinde bir gaz şişesiyle bekleyen ve birbiriyle kavga eden yalın ayak oğlan çocuklarıyla dolardı. 100'er paralık, 5'er kuruşluk alışverişlerini ettikten sonra yollarda yarım saat eğlenerek evlerine giden bu çocukların akını bitince dükkanın önüne iskemlesini atar, çeşmeden dönen ve testiyi taktıkları kollarının mukabil tarafına 45 derecelik bir zaviye ile meyleden biraz daha büyük çocukları ve camiye akşam namazına giden ihtiyarları seyrederdi. Bu mahallede oturan 1-2 memur geçerken onunla birkaç laf atarlar ve o dükkanını kapayarak bunların en sonuncusuyla beraber evine yollanırdı. Fakat çocukları yavaş yavaş büyümeye başlamışlardı ve basık tavanlı dükkanın kazancı onları biraz güç geçindiriyordu. Mesela 2 seneden beri kendi sırtına bir elbise yaptıramamış, yüzbaşılığından kalma üniformalarını bozdurarak giymişti. Gene bozdurarak ilk mektebin son sınıfına giden oğluna palto yaptırdığı kurşuni pelerin, bir zamanlar ağarmamış saçlarının altında ve dik omuzlarında dalgalanır gibi kıvrılan bu şimdi hava dökülmüş kumaşı Sıska oğlunun sırtında gördükçe gözleri yaşarır gibi oluyordu. Balkan Harbi'nden sonra ticarete atılan o eski ve becerikli adam bu değilmiş gibi vaziyeti bozuldukça çekingen ve şaşkın bir hal alıyordu. Nihayet kirayı da veremeyerek dükkanı kapattı. İçindekileri eve taşıdı. Sonra 2 gaz sandığı alarak pazarcılığa başladı. Kasabaya birer saat uzaklıkta 2 ufak kasabacık daha vardı. Birinde salı, birinde perşembe günleri pazar kurulurdu. Kendi kasabalarının pazarı da cumartesiydi. Haftanın bu 3 gününde dükkandan kalan ufak tefek mallara şube reisliği yaptığı zamanlar yanında yazıcı olarak bulunmuş olan ve buranın büyükçe tüccarlarından sayılan bir gençten veresiye aldığı şeyleri de katarak bir köşede ufak bir sergi açıyor, heybelerini bir kenara bırakan ve çekişe çekişe pazarlık eden köylü kadınlara hafif ve hala tatlı sesiyle beğendirmeye çalışarak makara, sakız, düğme, gelin teli satıyordu. Öbür kasabalara gitmek için yalnız o günlere mahsus olarak kiraladığı bir eşeğe, içerisine bütün o çorap kutularını, iplik çilelerini, kına torbalarını doldurduğu 2 gaz sandığını yükler, güneş doğmadan yola çıkarak erkenden pazarı olan kasabaya varırdı. Orada kendisine pek hürmet eden bir helvacıdan genişçe bir kapı kanadı alarak kaldırıma yatırır, kapının dışarıda boşta kalan kısmını taşlarla besler, sonra onun üzerine çeşit çeşit kutularını açardı. Kışın yağmur bastırıp bunları yarı ıslak toplayarak bir dükkana sığındığı, yazın göğsü bağrı açık, ak saçları ter içinde yanı başında bir kağıtta duran kirazlardan ağzına birkaç tane atıp serinlemeye çalıştığı olurdu.
Akşama doğru köylüler aksatayı bitirip eşeklerini öne katarak yola düzüldükleri ve güneş fersiz ve eğri ışıklarıyla gözleri kamaştırır olduğu zaman o yarı kapalı gözlerle en tatlı meşguliyetine hatıralarıyla oynamaya başlardı. O zaman ta mektep sıralarından, Harbiye'nin arka duvarından atlayıp kaçarak Beyoğlu'nda çapkınlık etmekten başlayan ve Anadolu ve Rumeli'nin küçüklü büyüklü birçok şehirlerinde, köylerinde dop dolu geçirilen bir hayat gözlerinin önünde inanılmayacak kadar canlı bir resmi geçit yapardı. Halinden şikayetçi olan ve bulunduğu vaziyete asla alışamayan bütün insanlarda olduğu gibi onun da muhayyilesi kendisini bile şaşırtan bir mükemmellikle işliyordu. Kafasının içinde kah Arnavutluk'ta sarp bir kayanın üzerindeki kaleden bulanık vadinin görünüşü, kah Yalvaç'ta nişanlanıp sonra dedikodu yüzünden ayrıldığı ve bu yüzden uzun zaman içkiye vurduğu tüfekçi ustasının kızı, kah İstanbul'un o zamanki Levantenlere mahsus eğlence yerlerinden birinde Rum kızları ve kendisi gibi izinli arkadaşlarla geçirdiği bir alem, kah bir azgın Yağız at, bir muharebe meydanı, hülasa 50 senelik ömrünün her safhasından bazen pek ehemmiyetsiz, bazen hayatının gidişini değiştirmiş bir parça diriliyor, hem de dün olmuş gibi canlı, vüzuh içinde ve tesirli olarak yeniden yaşıyordu. Eşeğini önüne katıp alışverişin bıraktığı 15-20 lirayı cebine atarak sarp ve büyük bir tabiatın bütün güzelliğini toplayan yollardan kendi kasabasına dönerken bile bu hatıralardan ayrılmazdı. O kadar bugünden uzak, o kadar eski hayatının içinde yaşıyordu. Yanı başında onunla beraber eşeklerini önlerine katan ve harıl harıl alışveriş lafı eden Alanyalılar, önünde yırtık pabuçlarını sürüye sürüye giden ve toplayabildikleri sadakaları torbalarına doldurup sırtlarına vuran profesyonel dilenciler, daha birkaç köylüler, nane yağcılar, bir yağlı araba ile geçen manifaturacılar, ortalığı toza bulayan bir otomobille yoldakileri iki yana fırlatan zeytinyağı fabrikatörleri ona tanımadığı, yeryüzünde bulunduğunu bile bilmediği bir memleketin adamları gibi yabancı, uzak, sis içinde görünüyorlardı. Bir gün bir vaka onu bugünden alarak eski hayatının ta ortasına bütün romantikliği ve acayipliğiyle muhayyilesinin dünyasına götürdü. Böylece hayatının son ve güzel hadisesini yaşadı. Fakat bu aynı zamanda onun her şeyinin sonu oldu. Gene böyle grup halinde pazardan dönerlerken dar bir boğazda fundalıkların arasından 3 silahlı göründü. Etrafındakilerin şiddetli korku nöbetleri geçirdiklerinin, telaşla kaçacak yer aradıklarının farkına bile varmayan eski zabit, soyunun diye bağıran boğukça bir sesle kendine geldi. Derhal eli ceketinin iç cebine gitti. Pazardaki alışverişin bıraktığı 22 lira buradaydı ve bu bütün sermayesinin yarısından fazlaydı. Birkaç haftadan beri ağızlarda karı meselesi yüzünden dağa çıkan ve birkaç köy basan bir eşkıyanın lafı dolaşıyordu. Fakat bu sıkı zamanlarda onun böyle yol kesecek kadar ileri gideceği her şeyden kuşkulanan aksekili aktarların bile aklına gelmemişti. Üzerlerine dikilen silahların karşısında herkes süratle soyunuyor ve çeşit çeşit elbiseli adamların yerinde beyaz çamaşırlı ve titreşen şekiller kalıyordu. Eşkıyalardan biri uzakta ve silahı elinde bekledi. Öteki ikisi yolcuların yanına gelerek yerdeki elbiseleri karıştırdılar. Bütün paraları ve saatleri aldıktan ve elbiselerden de kendilerine 3 takım seçtikten sonra bir köşeye birikmiş bekleyen pazarcıların yanına giderek ağızlarının içini, avuçlarını muayene ettiler ve parmaklarından gümüş yüzükleri söküp aldılar. Akşamın alacakaranlığında ağaçların yukarıdan doğru gelen uğultusuyla derenin aşağıdan gelen şarıltısı arasında bu beyazlar yığını ve onların arasında çamaşırlarından daha beyaz kalmış kolları ve seyrek beyaz saçlarıyla eski zabit hiç de gülünç olmayan bir manzaraydı. Dudaklarının kenarı acı acı bükülmüştü. Kah eşkıyaların karıştırdıkları gaz sandıklarının altında öteye beriye dönen eşeği, kah gözleri patlayacakmış gibi dışarı fırlayan Alanyalı manifaturacıya bakıyordu. Eşkıyalar işlerini bitirdikten sonra
bunlara üstlerini giymelerini söylediler. Ondan sonra silahlarını doğrultarak hadi bakalım marş diye bağırdılar. Herkes ağır ağır ve adeta ayakları gitmek istemeyerek yürüyordu. Geride durup bekleyen eşkıyanın çete başının önünden geçerken hepsi korkudan önlerine bakıyorlardı. Kafilenin en sonunda giden eski zabit başını kaldırarak orada yarı adam boyu yüksekliğinde bir taşın üstünde silahına dayanmış duran adama uzun uzun baktı. Merakla baktı ve sonra gözlerini ileri çevirerek yürümeye başladı. Fakat eşkıya birdenbire bulunduğu taştan atlayıp onu kolundan yakaladı. Kendine çekerek gitgide koyulaşan akşamın içinde hayretle baştan aşağıya süzdü. Sonra elleri yanına çekilmiş, gözleri hüzün içinde "Beni tanımadın mı bey?" dedi. O baktı. Bu zayıf, sinirli, kırmızımtırak gözlü yüze dikkatle baktı. Sonra omuzundan tutarak yavaş sesle "Tanıdım, sen şey değil misin?" dedi ve onun ismini söyledi. Bu karşısındaki kendisi bir zamanlar Çanakkale'de divanı harp azası iken askerden kaçan, sonra bir gece yarısı kapıya gelip "Aman bey, beni kurşuna dizdirme, ben teslim olacağım" diye yalvaran bu taraflı bir neferdi. O zaman divanı harpte onu kurtarmış, sonra da bir ay kadar yanına emirber almıştı. Namuslu bir çocuk olduğu halde çok sinirli ve ataktı. Ufak bir laf için arkadaşlarıyla boğaz boğaza girerdi. Bu yüzden yanında fazla alıkoyamayarak karargaha göndermiş ve o zamandan beri bir daha adını bile duymamıştı. Öteki hemen arkadaşlarını çağırarak eski zabiti onlara tanıttı, elini öptürdü. Aldıkları parasını geriye verdikten sonra onun birkaç misli daha da para verdiler. Eski neferin "Vah beyim, siz bu hallere mi geldiniz?" derken gözleri yaşarıyor gibiydi. Kendisinden bahsederken "Ne yapalım beyim, bir namus meselesi yüzünden başımıza bu işler geldi. Açta durulmuyor, Allah taksiratımızı affetsin" dedi. Zabiti en çok sarsan şey eski neferinin tavırlarıydı. Hiçbir zaman kendisine karşı eski muamelesini değiştirmiyor, elleri yanında adeta bir iş buyurmasını bekliyordu. Öteki iki kişi de biraz geride ve elleri göbeklerinde bekliyorlardı. Biraz daha konuştuktan sonra "Hadi beyim, geç kaldım, bizi gönülden çıkarma, duanı bekleriz" diyerek onu gönderdiler. Eski zabit ormanın yukarısından gelen uğultusuyla derenin aşağıdan gelen şarıltısı arasında gözleri karşı yardan doğru çıkan ayın ilk ışıklarında ağır ağır yürüyordu. İçerisi bu dereden çok daha büyük bir takım nehirlerle dolup boşalıyor, kah gülüyor, kah gözleri yaşarıyordu. Fakat kasabaya gelenler hemen meseleyi karakola haber vermişlerdi. İçlerinden biri bunun geriye kalıp eşkıyalarla uzun boylu görüştüğünü de saklanıp seyretmiş ve jandarmalara bildirmişti. Şehre girerken yakalayıp ifadesini almaya götürdüler. Üzeri arandığı zaman çıkan paralar ve biraz perişan gözleri şüpheleri büsbütün arttırdı. Eşkıyalarla sözü olduğu, onlara habercilik ettiği iddiasıyla tevkif edildi. Tahkikat ilerleyince meselenin meydana çıkacağı muhakkaktı. Fakat buna vakit kalmadan o, tevkifinin 20. günü, ömrünün o belki en geniş günlerini kovalayan bu dar günlere tahammül edemeyerek hapishanede öldü.